Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Siz de benimle örmek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün size 2 yaş ölçülerinde kahve çekirdeği modeli elbise robasının anlatımını yapacağım. Bu 1 yaş ölçülerinde arkadaşlar. Ben 2 yaş ölçülerinin anlatımını yapacağım. Gerekli malzemelerimiz 2 adet herhangi bir bebe yününe ihtiyacımız var. Yakası için 3 numaralı şiş kullanacağım. Bedeni içinde 4 numaralı misinalı şiş kullanacağım. İlk önce 3 numaralı şişimize 80 adet ilmek atarak başlıyoruz. İpimizi alalım. 80 adet ilmeğimizi atmaya başlayalım. 80 adet ilmek attıktan sonra 3 haroşa sırası örüp gelelim. 3 tane yakası için haroşa örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 haroşa sırasını ördükten sonra 6 adet patımızı örüyoruz. Bu sırada 2 adet düz, 1 artır, 2 adet düz ör, 1 artır şeklinde sıra sonuna kadar ilerlememiz gerekiyor. 2 adet düzümüzü ördüm. Şimdi artırma yapıyorum. Şu şekilde artırmamı yapıyorum. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Yine 2 adet düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Şu şekilde. İki düz, bir artır. İki ilmek düz ördükten sonra bir adet artırmamı yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyip 6 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Son kalan 6 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Şu kısımda da ilik yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar gelip devam edelim. Arkadaşlar 2 düz ör, bir artır, 2 düz ör, bir artır şeklinde sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ilik nasıl açılır onu göstereceğim. Bu kısımda 1 2 yani pat kısmımdaki 2 ilmeğimi haroşa örüp şuradaki ilmeği şişe takıyorum. Bunu bir örüp yandaki 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Burada küçük bir deliğimiz oluştu. Bunu boşalıyorum. Evet. Şu an 4 numaralı misinalı şişimle örüyorum. Bu sıranın 6 pat ilmeğini haroşa olarak örüyorum. Diğer kısımları ters örgü olarak örüp ön kısma geçtiğim zaman
sadece 6 pat ilmeklerimizi haroşa örüp bu kısmı düz olarak 10 sıra örüyoruz. Yani şu kısmı 10 sıra olarak örüp tekrar artırmamızı yapacağız. Ben 10 sıra örüp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar 10 sıra örüp geldim. Buradan sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıra oldu. 2 yaş elbise robamı örerken bir yandan da 1 yaşın ölçülerini de vereyim. 1 yaşımız için de aynı şekilde 80 ilmekle başlıyoruz. Aynı şekilde artırmalarımızı yapıp sadece 2 yaşta 10 sıra, 1 yaşta ise 8 sıra örüp tekrar artırmamızı yapıyoruz. Hem 1 yaşı hem de 2 yaşı aynı anda anlatmış oluyorum. 10 sıra ördükten sonra yine 6 adet patımızı ördük. 2 ilmek düz örüyoruz. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmek düz örüp bir artırmamı yapıyorum. Yine 2 ilmek düz örüp artırmamı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tekrar 10 sıra örüp kahve çekirdeği modelimizi örmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar 10 sıramı tamamlayıp geldim. İlk iliğimizden sonra 10 haroşa sırası örüp bir ilik daha açıyoruz. 2 yaş örüyorsak iki kısmı da 10 sıra, ama 1 yaş örüyorsak şu şekilde bu kısmı 8 sıra, bu kısmı da 8 sıra örüyoruz. Şimdi kahve çekirdeğinin kurulumuna geçelim. Altı adet patımızı örüyoruz. Evet. Patımızı ördükten sonra 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi 3. ilmeğimizi 2 ilmeğin üzerinden geçirip ipimizi arkaya alarak ilk ilmeğimizi düz örüp bir dolama, tekrar bir düz örgü örüyoruz. Yine bir adet ters ördükten sonra bu kısımda bir artırma yapıyorum. Yine buradaki ipi şişime takarak burada bir tane ters artırmamı yaptım. Şimdi ipimi arkaya alarak 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip yine bir düz, bir dolama, bir düz şeklinde örüyorum. Yine bir ters örgü örüp burada bir artırmamı yapıyorum. Kahve çekirdeklerinin arasında 2 ters ilmeğimiz olacak. Yine 2 ilmeğin üzerinden bir ilmeği geçirip
bir düz dolama, yine bir düz, sonra bir ters örgü örüyorum. Burada bir ters artırma yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edip daha sonra arka sırada ön sırada o örmüş olduğum aradaki iki ters ilmeklerimi düz örüyorum. 3 adet kahve çekirdeği modelimdeki düz örgülerimi de arka sırada ters örüyorum. Evet, birkaç tane daha gösterip daha sonra tamamlayıp geleyim. Evet, üçüncü ilmeğimi bir düz örgü, bir dolama, bir düz, sonra bir ters, sonra yine bir artırma yapıyorum. Artırma yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Yani aradaki iki ters ilmeğin birini artırmış oluyoruz. Şimdi evet, bir kez daha yaptım. Sıra sonuna kadar örüp geleyim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Pat kısmından 2 haroşa ilmeğimi ördüm. Buradaki ipi şişme geçirip haroşa olarak ördüm ve 2 ilmeğimi keserek iliğimi oluşturdum. İkinci iliğimi de yapmış oldum. Şimdi arka kısma geçiyorum. Arka kısımda altı pat ilmeğimi ördükten sonra ön sırada örmüş olduğum aralardaki iki ters ilmeğimi arka sırada düz örüyorum. Ve kahve çekirdeği modelimi ön sırada düz olarak örmüştüm. Arka sırada onları da ters ilmek olarak örüyorum. Yani 2 düz 3 ters şeklinde gidiyor. Ön sırada tam tersiydi. 2 ters 3 düzdü. Arka sırada 2 düz 3 ters şeklinde ilerliyoruz. Bu sıramı sıra sonuna kadar tamamladıktan sonra ön sıraya geçtiğim zaman yine aradaki iki ters ilmeklerimi ters olarak, düz ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yine arka sıraya geçip arka tarafa geçip 2 ters örgümü düz, 3 düz örgümü de ters örüp diğer sırada kahve çekirdeği modelimi tekrar yapmaya başlayacağım. Ön sıramı ve arka sıramı ördükten sonra tekrar kahve çekirdeği modelimi uygulamaya başladım. 2 ilmeğimiz üzerinden bu üçüncü ilmeğimizi geçirerek
Bir düz örgü, bir dolama ve bir düz örgü örüp 2 ters örgümü örüyorum. Örgümü örüyorum. Yine 2 ters ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Üst üste 3 adet kahve çekirdeği elde ettikten sonra kol altından artırmalarımızı yapacağız. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi koltuk altı artırmalarını göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 model ördüm. Şimdi bir artırma yapıyorum. Bir düz örgümü örüyorum ve tekrar bir artırma yapıyorum. Artırmalarımı da düz olarak örüyorum. Şimdi kolumuza 8 model öreceğiz. Kolumuz için 8 model örüyoruz. 5 modelimizi önümüz için ördük. 1, 2, 3, 4, 5. 8 modelimizi de kol için öreceğiz. Toplam 37 tane kahve çekirdeği modelimiz var. 5 tanesini önler için, 8 tanesini kollar için kullanıyoruz. 11 tane de arkamıza geliyor. Altı artırma sırasından sonra kol ayrımlarını yapacağız. Bakalım o 8 adet ördüm mü kol için? 2, 4, 5 ön için. Bu kısımda artırma yapmıştım. 2, 4, 6, 8. Evet, örmüşüm. Bir ilmek fazla örmüşüm hatta. Şimdi burada tekrar artırmamı yapıyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. Şimdi arkamız için 11 adet kahve çekirdeğimizin üzerini düz olarak örüyorum. Şimdi şu kısımda 2, 4, 5 şurada artırmamı yapacağım.
2, 4, 6, 8. Şu kısma kadar örmem gerekiyor. Arka kısmımı. Bir tane daha öreceğim modelden. Evet. Burada artırmamı yapıyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Şimdi 8 adet kahve çekirdeği modelimin üzerine düz olarak örüyorum kolumuz için. Önlerimiz 5 modeldi. 5 model kalana kadar örüyüm. İsterseniz arkadaşlar artırma kısımlarımızda ilmek ayracı kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. O sıraya geldiği zaman artırmalarım zaten gözüküyor. Evet, şimdi 5 adet kahve çekirdeğim kaldı. Bu ilmeğimin yine iki tarafında artırmalarımı yapıyorum. Düz örüyorum ara ilmeğimi. Tekrar bir artırmamı yaptım. Şimdi yine düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum, pat kısmıma kadar. Evet, pat kısmımı da haroşa olarak örüyorum. Şimdi arka tarafımıza geçtik. Arka tarafımızda tamamen ters örgü olarak örüyoruz. Bu şekilde 6 artırma sırası yaptıktan sonra kol ayrımını göstereceğim. Şimdi örüp geleyim arkadaşlar. 6 artırmalarımı yaptıktan sonra şimdi kolumuzu ayıracağız. Ön kısmımı ördüm. Başka bir 4 numaralı şişe geçerek koldaki ilmeklerimi örüyorum. Artırma yaptığım bu orta kısımdaki ilmeğimi de kola katıyorum. Şu daha rahat örebilmek için misinalı şişimi çekiyorum. Kolumuzda 54 adet ilmeğimiz var. Bu 54 ilmeğimizi 6 sırada bir her iki taraftan kesiyorum.
İlk kesim işlemimi 12. sırada başlayacağım. Kol kısımdan 12 sıra ördükten sonra iki taraftan birer ilmek keseceğim. Daha sonra 18. sırada, 24. sırada ve 30. sırada her iki tarafta kesimler yapacağım. Kolumuzda 42 ilmeğimiz kalacak. Yeteri kadar uzunlukta ördükten sonra kol ucuna da kahve çekirdeği modelimi koyacağım. Burada ortadaki ilmeğimizin her iki tarafında artırmalarımız olmuştu. Bu ortadaki ilmeğimizi de kol ilmeklerimize ekliyoruz. Kolumuzda 54 ilmeğimiz var. Şimdi 12 sıra örüp her iki taraftan da birer adet kesim yapacağım. On iki sıra örüp geldim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada bir adet kesim yapıyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Bir adet de orada kesim yapıp 6 sırada bir kesim işlemlerimi tekrar ediyorum. On ikinci sırada, 18. sırada, 24. 30. ve 36. sırada kesimlerimi yaptıktan sonra 44 ilmeğimiz kalıyor. İsterseniz 2 adet daha kesip kahve çekirdeği modelimizi o şekilde koyarsınız ya da 44 ilmek üzerine model koyabilirsiniz. O kısma gelince tekrar anlatım yapacağım. Şimdi sıra sonunda nasıl kesiyorum onu da göstereyim. Sıra sonunda buradaki son 3 ilmeğimi örmüyorum. Bunu ters çevirip bu şekilde kesiyorum. İlmeğim düz gelsin diye ilmeğimi ters çevirip kesiyorum. Bunu da düz bir şekilde örüyorum. Dediğim gibi 12. 18. 24. 30. ve 36. ilmeklerimi kestiğimiz zaman 44 ilmeğimiz kalıyor. 44 ilmek üzerine kahve çekirdeğimizi kurmaya başlayacağımız zaman size tekrar gösteririm. Arkadaşlar tam kolumuz 31 santim oldu. 49 sıra ördüm. Şu an şişimde 44 ilmeğim var. Kahve çekirdeği modelini uygulamaya başlayacağım. 5 santimde kahve çekirdeği modelini uyguladığım zaman toplam 36 santim kol boyumuz olacak. Şimdi kahve çekirdeği modelimizi ilk ilmeğimizi alıyorum. İkinci ilmeğimizi ters, sonra yine ters örüyorum. 2 adet tersimiz var. Üçüncü ilmeğimizi 2 ilmek üzerinden geçirerek bir düz, bir dolama, bir düz olarak örüyorum. Yine 2 ters ilmeğimi örüyorum.
Yine üçüncü ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden geçirip bir düz, bir dolama ve bir düz şeklinde ördüm. Bedende yaptığımızın aynı işlemi kol ucuna da uyguluyoruz. 3 sıra kahve çekirdeği modelimizi yaptıktan sonra 3 sırada haroşa sırası örüp kol kesimini yapacağım. Diğer kolu da aynı şekilde 12. 18. 24, 30 ve 36. sırada her iki taraftan birer adet olmak üzere kesimlerimi yaptıktan sonra 49 sıra örüp 50. sırada kahve çekirdeği modelimizi uygulamaya başlayacağım. 3 adet kahve çekirdeği modelimi uyguladım. Şimdi arka kısma geçiyorum. Bu kısımda düz örgü olarak örüyorum. Sıramızın tamamını düz örgü örüyorum. Çünkü ön kısma ters örgü olarak düşmesini istediğim için arka kısmı düz olarak örüyorum. Bu kısmında nasıl yapıldığını size göstermek istedim. Ön kısımda yine düz örgü olarak örüyorum. Yine sıra sonuna kadar düz örüp bu şekilde 3 sıra haroşa sırası örüp kesimimi yapacağım. Kol ayrımı yaptıktan sonra 12. sırada her iki taraftan birer adet kesimimizi yaptık. Daha sonra 18, 24, 30 ve 36. sıralarda kesimimizi yaptıktan sonra şişimizde 44 ilmeğimiz kaldı. 44 ilmeğimize kahve çekirdeği modelini kurduğumuz zaman 8 adet 1 2 3 4 5 6 7 8 adet kahve çekirdeği modeli elde etmiş olduk. Bu sırada da yine düz örgü olarak tamamlıyoruz sıramızı.
ters örgü örerek haroşamızı yapmıyoruz da her iki tarafta düz örgü örerek haroşa yapıyoruz. Çünkü kahve çekirdeğinin bitiş kısmı uzun olmasın diye arka sırada düz örgü örerek ön kısma haroşa düşsün diye o şekilde ters örgü uyguluyorum. Evet. Yine bu sıramızda düz örgü örüyoruz. Arka sırada kesim işlemini uygulayacağım. İki haroşa sırası ördüm. Üçüncü haroşamızı hem örüp hem keserek yapacağım. Yine düz örgü örüp kesiyoruz. Hem örüp hem kesim yaparsak arka kısma da üçüncü haroşa sıramızı tamamlamış oluyoruz. Evet, kolumuzu bitirdikten sonra beden kısmına geçiyoruz. Beden kısmına geçtik arkadaşlar. Ön kısmımızda 37 ilmeğimiz var. Şimdi size koltuk altlarında nasıl artırma yapıyorum onu göstereyim. Evet, koltuk altına geldim. Yine burada bir ilmek artırma yapıyorum. Evet, hem artırdım hem ördüm. Bu son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şu kısım arada yine bir artırma yapıyorum şu şekilde. Tekrar şu kısımda bir ilmeğimi örüyorum. Burada yine bir artırma yapıyorum. Bu işlemi diğer koltuk altında da uygulayacağım.
Toplam bedenimizde 147 ilmeğimiz olacak. Bu şekilde 147 ilmekle şu model kısmından sayarak 29 sıramız olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sıramız zaten var. 29 sıraya tamamladıktan sonra yine bel kısmında 3 sıra haroşa örüp kesim yapacağız. Şimdi ben 29 sıra örüp geleyim. Arkadaşlar 29 sıra örüp 3 sıra haroşamı da ördükten sonra kahve çekirdeği elbise robamı tamamlamış oldum. Düğmelerimi diktim. Kollarımı da diktikten sonra elbise robam herhangi bir kumaşa dikilmek üzere hazırlandı. Ölçülerini vereyim. Bedenimiz 30 santim. Kol evimizin uzunluğu 16 santim. Kolumuzun uzunluğu ise 36 santim. İstediğiniz herhangi bir kışlık kumaşa dikebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.